Yalçın Doğan, Bahçeli'nin bitmek bilmeyen maceralarında son halka. 800 bin fark yedikleri 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden 5 gün önce kimliği konusunda kimsenin en küçük bilgi sahibi olmadığı bir adam televizyonlara çıkıyor, İmralı'ya gittiğini ve Abdullah Öcalan'dan mektup getirdiğini söylüyor. Mektupta Apo, seçimde HDP kendini angaje etmesin, tarafsız kalsın. Mektuba yandaşlar davul çalarak sahip çıkıyor. Sahip çıkanlar arasında Devlet Bahçeli de var. Hani 40 yıldır her fırsatta terörist başı Apo diyen Bahçeli. Bir anda Apo'nun mektubunu onaylıyor. HDP'nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı'na verdiği desteğe itirazın tepkinin eseridir. HDP'nin istismarına karşı tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Vay canına, ağzını her açtığında Apo'ya lanet yağdıran, lanet bir yana yakalandığında Apo'nun idam edilmesi için büyük çaba gösteren Bahçeli, seçim yaklaşırken kaybedeceklerini fark ettiğinde Apo'yu haklı buluyor. Apo'nun mektubu yetmiyor, AKP ve MHP bunu fark ediyor. Seçime bir gün kala bir adım daha atılıyor. Apo'nun kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan, devletin televizyonu TRT'ye çıkartılıyor. Seçimden bir gün önce 22 Haziran'da Osman Öcalan, Ekrem İmamoğlu Kürtlere ciddi bir mesaj vermedi. CHP'nin Kürtler için hiçbir ciddi projesi yoktur. CHP Kürtlere hiçbir zaman yakın olmadı. Bahçeli, Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkartılmasıyla ilgili bir kez daha güç duruma düşüyor, o gün sessiz kalıyor. Herkese insaf dedirten ifadesiyle güvenirliğini iyice yitiriyor. MHP Öcalan'dan medet ummamıştır. 3 gün önce söylediğini unutuyor, tam tersini söylüyor. İyi Parti olayın peşini bırakmıyor. 2 Temmuz'da TRT Osman Öcalan'ı televizyona çıkartarak terör örgütü propagandası yapmıştır diyerek TRT'nin yayınları ile ilgili meclise araştırma önergesi veriyor. Önerge AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. MHP'nin ret oylarıyla birlikte Bahçeli onun dilinden düşürmediği ifadeyle terörist başının kardeşinin TRT'ye çıkartılmasını onaylamış oluyor. TRT'deki röportaj Tayyip Erdoğan'a sorulduğunda Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum diyor. Şimdi öğrendin. Aradan 3,5 ay geçiyor. Osman Öcalan'ı hala yakalayan filan yok. Bahçeli'nin onayına paralel Ankara Savcılığı Osman Öcalan'ın sözleri ifade özgürlüğü kapsamındadır diyerek TRT'yi aklıyor ve soruşturma açmıyor. Zaten Osman'ın sözlerinde dava açılacak bir şey yok. CHP'yi suçluyor. Ama asıl soruşturma açılması gereken kurum kırmızı bültenle aranan bir teröristi ekrana çıkartan TRT. Savcılık ona ses çıkartmıyor. Bütün bunlar herkesin ibretle izlediği Bahçeli'nin maceraları. Şimdi hasta, o haliyle durup dururken yazılı açıklama yapıyor. Kendi maceralarını unutarak herkesi bir kez daha hayrete düşürüyor. CHP'nin milli meselelere sırtını dönerek PKK'dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür. Ey Bahçeli, sen seçim öncesinde Apo'nun mektubuna destek vererek Apo'dan medet ummadın mı? Şimdi nasıl oluyor da CHP'yi suçluyorsun? Bahçeli açıklamasına devam ediyor. CHP Genel Başkanı'nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir. MHP hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden girişimlere sessiz kalmayacaktır. Ey Bahçeli, sen MHP'nin ta kuruluşundan beri izlediği politikanın tam tersine hareket ederek Apo'nun mektubuna neden sessiz kaldın? Bahçeli açıklamasına devam ediyor. CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığının kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar açılmıştır. CHP'nin İyi Parti ve Saadet Partisi ile işbirliği de gizli pazarlıklar içindedir. Ey Bahçeli, geçmiş politikalarınla taban tabana tersken son birkaç yıldır AKP'yi kayıtsız şartsız desteklerken sen AKP ile gizli pazarlık içindesin suçlamasıyla herhangi bir kimse senin dokunulmazlığını kaldırmak isteminde bulundu mu? Bahçeli durmak bilmiyor. CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla MHP bir komisyon kurmuştur.
Ey Bahçeli, senin AKP ile ilişkilerinin incelenmesi için herhangi bir kimse MHP için bir komisyon kurulması önerisinde bulundu mu? Bahçeli'nin bu açıklaması onun son birkaç yıldır söz ve tavırlarındaki skandal dizisinin son halkasıdır. Yalçın Doğan.